Erzurum Havaalanı'nda bekleyen, daha doğrusu kaderine terk edilmiş olan Gürcistan'a ait dev bir nakliye uçağı olduğunu biliyor muydunuz? 2 gün önce iş amaçlı bir seyahat için Erzurum'a geldim. Ben böyle bir uçak olduğunu biliyordum. Ama onun yanına gidebilir miyim, ona dokunabilir miyim, işte bunu bilmiyordum. Ama sonunda bu dev kargo uçağına yaklaştım ve onun görüntüsünü alabildim. Peki Sovyetler Birliği döneminde imal edilmiş olan bir kargo uçağının Erzurum Havaalanı'nda işi neydi? Neden terk edilmişti ve neden üzerinde Gürcistan Hava Yolları'na ait bir yazı vardı? İşte ilgi çekici konular da zaten bunlar. Takvim yaprakları 23 Ekim 2011 tarihini gösterdiğinde Van'da büyük bir deprem meydana geldi. Tüm Türkiye'den Van'a doğru yardımlar akmaya başladı. Ama aynı coğrafyada bulunan Türkiye Cumhuriyetleri ve Kafkas devletlerinden de Van'a doğru yardımlar geliyordu. Yardım eden ülkelerin içinde Gürcistan ve Kırgızistan da vardı. Gelen uçak sayısı çok fazla olunca Van Havaalanı doldu ve artık yetersiz kalmaya başladı. Gelen uçaklar artık çevredeki meydanlara yönlendiriliyordu. Bunların içinde Erzurum da vardı tabii ki. Erzurum Havaalanı'nda da artık uçak sayısı fazla olmuştu. İşte bu sebepten dolayı 30 Ekim 2011 tarihinde Erzurum Havaalanı'nda yerde 2 uçak birbirine çarpıştı ve bir uçak kazası meydana geldi. Kırgızistan'dan gelen Ilyushin 76 tipi uçakla Gürcistan'dan gelen yine aynı tipli yani Ilyushin 76 tipi uçak birbirleriyle çarpıştı. Hareket halinde olan Kırgızistan'ın Ilyushin 76 tipi uçağı yerde park pozisyonunda bekleyen Gürcistan'a ait Ilyushin 76 tipi uçağın bordo paneline yani pilot mahaline çarptı ve uçakta büyük bir hasar meydana geldi. Kırgızistan uçağında ise öyle büyük bir hasar yoktu. Kanadında ufak yaralar vardı. Kırgızistan uçağı onarıldı ve uçarak Türkiye'den ayrıldı. Ama Gürcistan uçağı onun kadar şanslı değildi. Bir daha asla uçamadı ve Erzurum Havaalanı'nda kaderine terk edildi. Şimdi isterseniz bu uçakları yani Ilyushin 76 tipi kargo uçaklarını biraz daha yakından tanıyalım. Sovyetler Birliği döneminde imalatına başlanan bu uçaklar ilk uçuşunu 1971 yılında yaptı
ve 1974 yılında da kullanıma girdi. Çok zor ve ağır şartların uçağıdır Ilyushin 76'lar. Zaten Rusya coğrafyası da bunu gerektirir. Çok zor ve çetin bir coğrafyadır. Bu uçaklardan bugüne kadar 1000 civarında üretilmiştir ve ilginç olan nokta ise bu uçakların hala üretiminin devam etmesidir. Yani uçaklar hala üretiliyor, hala başarılı görev yapıyor. Bu da zaten ne kadar etkili bir uçak olduğunu gösteriyor. Daha önce bir videomda biliyorsunuz Rus şirketlerinin turistleri uzayı sınırı olan stratosfere kadar MiG-29 savaş uçağıyla götürdüğü söylemiştim. İşte bu işi bir kargo uçağıyla yapmak isterseniz karşınıza bu sefer Ilyushin 76'lar çıkıyor. Rus şirketler yerçekimsiz ortama turistleri yeryüzünden yükseğe kadar bu uçaklarıyla çıkarıyorlar. Tekrar bizim uçağımıza dönersek, 2011 yılında kaderine terk edilen uçak tam 12 yıldır Erzurum Havaalanı'nda boş bir yerde bekliyor. Uluslararası anlaşmalar gereği uçak belli bir süre yerinden alınmazsa artık bizim envanterimize geçecek. Yani uçak bizim olacak. Yani bir Ilyushin 76 tipi uçağımız olacak. Zaten 2 veya 5 sene gibi kısa bir zaman kaldı bunun için. Uçak yakında bizim olacak. Peki biz bu uçağı tamir edip uçurabilir miyiz derseniz cevabım tabii ki hayır olur. Çünkü bizim böyle bir altyapımız yok. Uçak da zaten çok kötü bir durumda. Bakımsızlıktan resmen çürümüş, her tarafında kuş yuvaları dolmuş. Ama dileğim umarım hurda olmaz ve bir yerlerde sergi açılır veya restoran, kafe falan yapılır insanlar içine girip görebilmeleri için. Çünkü sonuçta o da bir uçak ve bu coğrafyada olmayan nadir uçaklardan birisi Ilyushin 76 tipi uçak. Her uçak gibi o da bir saygı hak ediyor ve bence hurda olmamalı. Yarın buradan ayrılıp Azerbaycan'da düzenlenecek olan Teknofest için Bakü'ye gidiyorum. Zaten Azerbaycan'dan da beni izleyen bir kitlenin olduğunu YouTube'un analizler bölümünden de görebiliyorum. Buradan onlara da ayrıca selam olsun. Umarım Bakü'de görüşürüz.